Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size yine ben ahududuyla geldim. Geçen yıl ördüm bu şapkanın hırkasını yapacağım. Hırkada ahududuyu sadece kollara koyacağım arkadaşlar. Evet, ipimi tanıtayım. İpim Nako saten şeftali rengi. 2 çeşit şiş kullanacağım. 4 numarayla lastikleri öreceğim. Normal örgümü de 5 numara şişle öreceğim. Bu arada kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Ben örgüme başladım. 70 tane ilmek şişime geçirdim. Bir düz bir ters lastik öreceğiz 10 sıra. Normal buraları biliyoruz artık. 10 sıra lastikten sonra 5 numarayla şişle düz örgüye geçeceğiz. Ben örgüyü düzden başlatacağım. Yani düz yeri düz olarak yapacağım. Çünkü ahududuyla genelde ters tarafı düz olarak yapıyorlar. Siz hangisini isterseniz hangi tarafı ona göre onu düz yapabilirsiniz. Şimdi 5 sıra 10 sıra örelim lastiği, düz örgüye geçelim. Düz örgüyü de omuzlarda hiç kesme yapmayıp direkt ön tarafı da aynı bir parça olarak öreceğiz. Sadece kolları ayrı örüp dikeceğiz. Evet, lastiğimizi 10 sıra örüyoruz. 10 sıra lastik ördükten sonra ben düz tarafı düz örgüyle öreceğim diye söylemiştim. Şimdi 5 numara şişle düz yapıyorum. Eğer siz ters isterseniz ön yüzü ters örebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar bu taraf düz, arka taraf ters olarak normal örgü öreceğiz. Boyunu ayarlayayım ben. Ne kadar öreceğimi. Mesela şu crop şeklindeki bir hırkamız 27 santim. Biz biraz büyük öreceğiz. 35 santim bu şekilde örelim arkadaşlar. Lastikten itibaren 35 santim ön yüzü düz, arka yüzü ters, hangisini isterseniz normal bir şekilde örüyoruz. Hırkamızın arka kısmını ben tam 35 santim yaptıktan sonra şurada bir tarafından 27 ilmek ördüm arkadaşlar. Şimdi yaka kısmını ayıracağım. 27 ilmekten sonra 16 tane kesim işlemi yapacağım. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16.
tarafta da 27 ilmeğim kaldı. Her ikisini ben beraber öreceğim. 4 sıra böyle örelim. Sonra bu kestiğim ilmeklerden birazını aşağı doğru artırma yapacağım. 4 sıra ördükten sonra artırma yerini göstereceğim arkadaşlar. Arka kısmın diğer tarafına da gelince oraya da ben ayrı ipinden takıyorum. İkisini beraber yürüteceğim. Bu şekilde 4 sıra örelim. 4 sıra sonra her iki kenardan artış yapacağız. Örgümüzün düz yüzündeyiz. Şimdi bir tarafını yaptım. Bu tarafın sonunda, bu tarafı da başlarken birer tane artırma yapacağız. Şimdi burayı ördüm. Burada bir tane artırıyorum. Burada da burayı örerken şu şekilde sardırıyorum. Bir tane artmış oluyor. Bu şekilde eğer artırma sıramızı bu sırayı da sayarsak düz gidiyoruz, ters gideceğiz, düz gideceğiz, ters gideceğiz, tekrar düz yüzde tekrar artıracağız. Yani bu sefer 5. sıra oluyor ama bu sırayı saymasak 4 sırada bir artırma yapmış oluyoruz. Böyle 5 kere artıralım arkadaşlar. İlk artırmayı yaptık. Tekrar 4 sıra sonra bir daha artıracağız. Tekrar 4 sıra sonra bir daha artıracağız. Yani 5 kere bu artırma işlemini yapalım. Artırma işlemlerimi bitirdim. Yalnız ben 5 kere artırın demiştim ya arkadaşlar. 5 yaptım, böyle çok kapalı oldu. Zaten buraya da lastik yapacağız. Kenar biyesini. Onun için burada 16 ilmek kesmiştim. Onu dedim 2'ye böleyim. 8 defa burada artırdım. 8 defa da burada artırdım. Yine toplamda 35-70 ilmeğim oldu. Bu şekilde zaten bir de yapılacak, bu şekilde normal görünüyor. Siz nasıl uygun görürseniz o kadar artırın. Bundan sonra şu arka kısmını kaç sıra ördüysek bundan sonraki ön kısmını da aynı sayıda örelim. Sonra 4 numara şişimizle lastiğimizi örüp kapatalım arkadaşlar. Ön kısmı da ördüm. Size sayı olarak da vermemiştim. Ben arkayı 75 sıra örmüşüm. Ön kısmı da arkadaşlar biraz uzun olması gerekiyor. Omuzlar payı var. Burada 80 sırada ön kısmı ördüm. Şimdi lastik kısmına 4 numara şişimle geçiyorum. Arkada kaç sıra lastik yaptıysak burada da aynı sayıda lastiğimizi yapıp kapatıyoruz arkadaşlar. Evet, ön kısmımın lastiğini ördüm. Ben bir tarafını kestim arkadaşlar. Diğer tarafını da beraber şöyle birazcık göstereyim.
Bu arada şöyle söyleyeyim, bu sayılarda ben ilk kez çalışıyorum. Sonradan değişik olabiliyor sayılarda. Onun için videoyu sonuna kadar izlemenizde yarar var. Daha önce denemesini yapmadığım için bu sayıların yaptıkça değişiklikler bazen oluveriyor. Onun için kusura bakmayın. Kesme işlemimizi şu şekilde yapıyoruz. Evet. Tümünü keselim arkadaşlar bu şekilde. Hırkamızın gövdesini bitirdikten sonra arkadaşlar ben bir kolunu yaptım. Diğer kolu da beraber yapacağız. Kol için ben şu kenardan ilmekleri çıkarıp aşağı doğru ördüm. Eğer bunu yapmak istemiyorsanız, bilekten başlamak istiyorsanız 42 tane ilmeği 4 numara şişle 10 sıra yapın. Sonra en son sırada 61 ilmeğe çoğaltıp örneği kurabilirsiniz. Şimdi ben şu taraftan şöyle saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam 25 tane işaret koydum. Diğer taraftan da aynı şekilde şunları sayıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25.'ye işaret koydum. Şimdi buradan koluma başlayacağım. Bu işaret koyduğum araya 61 ilmek çıkarmaya çalışacağım. Ki 61 ilmek yapmamız lazım ki tam örneği kuralım. Şu taraftan çıkaracağım. Düz tarafı. Evet. Hemen ipimi bağlıyorum. İkinci şu yerden tekrar ilmeğimi çıkarıyorum. Sonra bu iki alacağım, buradan almıyorum. Şu aradan ilmeğimi alıp oradan çıkarıyorum. Sonra yine büyük yerden tekrar büyük yerden, sonra şu aradaki yerden çıkarıyorum. Bu ikili kenardaki büyük yerden çıkarıyorum. Tabii siz kenarları nasıl yaptınız bilemiyorum. 61 ilmeği bu araya çıkarabilirsiniz. Evet, bu şekilde diğer işaret koyduğum yere kadar ilmeklerimizi çıkaralım arkadaşlar. 61 ilmeği çıkardım. Şimdi ben
İlk sırayı ters tarafından olduğu için hemen örneği kuramıyorum. Bu yüzden bu sırayı ters olarak öreceğim. İlk çıkardığım içinde ilmeklerimi şuradan değil şu taraftan almalıyım. Bu yüzden biraz zor oluyor alması. Şöyle bollaştırayım. Evet, böyle ters alalım arkadaşlar, bu şekilde. Bu taraftaki ipten değil şuradaki ipten alıyorum ki düz tarafında fazla delikler oluşmasın. Bu sırayı hep ters öreceğiz. Sonra düz tarafına gelince ahududu modelini yapmaya başlayacağız. Bu sırayı bu şekilde bitirelim arkadaşlar. Örgümüzün ön tarafındayız. Şimdi modelimizi başlayabiliriz. Öncelikle ilk sırayı ben ters olarak alıyorum. 3 ilmek burada ters örüyorum. Normalde 2 olması gerekiyor. Bir ilmeğimiz dikişe gideceği için 3 ilmek yaptım. 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. İlk yapacak olanlar için böyle yavaşça göstereceğim. Aslında bu modeli yapmak istiyorsanız öncelikle şöyle küçük 20 ilmeklik bir parçaya örneği anlamanız için bir denemek lazım. Şimdi birden örgüde hemen örneğe başlarsanız biraz zor anlaşılabilir. Ters yaptım, bir ilmek düz yaptım. Şimdi normal her düzden sonra bir ilmek düzden sonra 2 tane ters. Buradaki düz ilmeğimi yapacağım ama şöyle çıkarmadan yapıyorum. Bir tane tel atıyorum. Çıkarmadan tekrar bir ilmek daha yapıyorum. Bir tel atıyorum. Bir daha tel atıp örüyorum. Burada bir ilmek düzden 5 tane ilmek çıkarıyorum. Burada ahududu modelim olacak. Şimdi 2 tane ters. Bir tane düz. 2 ilmek ters. Buradaki düz ilmeğimden yine ahududu modelini yapacağım. Çıkarmadan bir ilmek ördüm, çıkarmadım, tel attım. Bir tane daha ördüm, tel attım. Bir tane daha ördüm. İki ilmek ters, bir ilmek düz, 2 ilmek ters. Burada 2 tane ahududumuzu yaptık. Bir tane daha yapacağız. Şu aradaki düz ilmeklerimizi bu ahududuları yaptıktan sonra kapatıp bu düz ilmeklerden açacağız. Şimdi kafanızı karıştırmadan yine ahududumuzu açalım. Şöyle bir tane daha açtım ben. 2 ilmek ters örüyorum.
bir ilmek düz, 2 ilmek ters. Burada bir tane daha ahududumuzu açacağız. Çıkarmıyorum, tel atıyorum, örüyorum, çıkarmıyorum, tel atıyorum. Bir tane daha örüp 5 ilmek yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim arkadaşlar. Arada bir tane düz, 2 tane ters oluyor. Şöyle ters. En son kalan 3 ilmeğimizi de ters örüp bu sıramızı bitirelim. Ahududlarımızı kurduk. Burada sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ahududumuz oldu. Şimdi ahududumuzu başladığımız ikinci sıramız arka taraftayız. Burada da 3 tersimiz vardı. Burada düz örüyoruz. Bir tane ters yapıyorum. İlmekleri arkada 2 tersimizi burada düz olarak örüyorum. İlmek çıkardığım ahududularımı da düz olarak örüyorum arkadaşlar. Yine düz. Yani şurada 5 tane ahududuyu düz, kenardaki 2 tane, 2'şer tane ilmeği de düz olarak alınca 9 tane ilmeği düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. 9 düz. 2 3 4 5 6 7 8 9. Evet. Bir tane ters. Ahududumun iki tarafındaki her iki kenarındakileri düz olarak alıyorum. Ahududuları da ters tarafından düz olarak örüyorum. Bir tane ters. İlmekleri hep geldiği gibi öreceğiz. Düzse düz, tersse ters. Bu şekilde de bu sıramızı bitirelim arkadaşlar. Şimdi ön yüze geldik. Burada da yine ilmekleri geldiği gibi öreceğiz. 3 tersimiz ön yüzümüzde devamlı olacak. Burada bir düzümüz, iki tersimiz, ahududularımızda düz yüzden ters olarak örüyoruz. Ortada bir düzümüz. Bu şekilde ilmeklerimizi aynı geldiği gibi öreceğiz. Şuradaki ahududularımız bir ikinci sırasındayız. 1 2 5 tane oluncaya kadar bu sırayı yapacağız. Ters taraftan yapacağız. Düz taraftan tekrar yapıp ters taraftan yapıp 5 sıra olacak. Şu gördüğünüz ters ilmekler, yani şöyle
1, 2, 3, 4, 5. 5 oluncaya kadar yapalım. Sonra ahududularımızı kapatıp diğer taraftan açıyoruz. Bu şekilde. Şimdi 5 sıra ördüm ben. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi ahududularımızı bunları kapatıp şu direklerimizdeki ahududularımızı açacağız arkadaşlar. Üç tersimizi ördük. Burada direğimiz vardı. Burada ahududumuzu açıyoruz. Evet. İki tersimizi örüyoruz. Düz taraftan ahududularımızı kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5 tanesini alıp birden çıkarıyoruz. Burada ahududumuzu kapattık. Eğer bu şekilde zor yapabiliyorsak tığ yardımıyla da yapabiliriz. Burada açıyoruz. Çıkarmadan tel atıyorum, tekrar örüyorum, tel atıyorum, tekrar örüyorum. Şimdi çıkarıyorum. 2 tane tersimi örüyorum. Şimdi tığ yardımıyla yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane tığımı aldım. Hemen ipimden geçiriyorum. Şişime takıyorum. Bunu biraz böyle sıkılaştırıp tekrar 2 tersimi örüyorum. Burada ahududumu açacağım. Evet. 2 tersi tekrar örüyorum. Bir, 2, 3, 4, 5. Hemen sıkılaştırıyorum ve 2 tersimi örüyorum. Burada açıyorum. İki tersimi ördüm. 5 tane ilmeği tığımı alıp hemen şişime takıyorum. Bu şekilde ahududuları bu sırada açıp kapatacağız arkadaşlar. Sıra sonuna kadar aynı bu şekilde yapalım. En son yaptığımız bu direkte de ahududumuzu açıp son 3 tersimizi örelim. İkinci ahududularımızı da açtık. Şimdi arka taraftayız arkadaşlar. Burayı da aynı ilk yaptığımız gibi örgüleri geldiği gibi öreceğiz. Açtığımız ahududuları da ters taraftan düz olarak öreceğiz. Kapattığımız ahududuyu
Burada ahududuyu kapatmıştık. Bunu ters olarak öreceğiz. Tekrar yine 9 tane ilmeği düz öreceğiz. Kapattığımız ahududu ters örüyoruz. Diğer ilmekleri ters taraftan düz örüyoruz. Bu şekilde bu sırayı bitiriyoruz. Arka taraftan yine aynı şekilde örgümüzü geldiği gibi öreceğiz. Ahududularımız böyle 5 tane oluncaya kadar, burada da 5 tane olacak. Sonra yaptığımız ilk sırada yaptığımız gibi şu ahududuları direk olarak yapıyoruz. Direklerden açıp diğer ahududularımızı kapatacağız. Burası 5 tane olunca bir oldu. Şimdi 5 tane böyle olunca açıp kapatıyoruz. Aynı şekilde bir aradan şöyle, şimdi bunu yaptık. Bunu yapıyoruz. Yine aynı şekilde 3. ahududularımızı ilk yaptığımız gibi yapıyoruz. Kapattığımız ahududuları direkt yapıyoruz. Bu şekilde ilk sıramızı göstereyim. Şu kenardakilerimi sayayım. Kenardaki ikinci ahududularımızı sayıyorum. 1, 2, 3, 4. En son yaptığımız ahududuyu da yapalım. Kapatmayalım. Orada görüşelim. Şöyle diyeyim. Böyle çapraz da söyleyebilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. ahududumuzu kapatmıyoruz arkadaşlar. Orada bekliyoruz. Şimdi kolumuzun ahududusunu bitirdik. Son 9.'ya geldik. 1, 2, çaprazlama sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9.'yu keserken sadece ahududuları keseceğiz, yani birleştireceğiz, ama aralardaki ahududuları açmayacağız arkadaşlar. Şöyle beraber yapalım. Bir, iki, üç, 4, 5. Burada kestim. Buradaki ahududuyu açmadım. Buradakini de açmıyorum. Normal düz örüyorum direkleri. 2 tersi yaptıktan sonra tekrar ahududumu birleştireceğim. 3, 4, 5. Bu şekilde bu sırayı sadece ahududuları kapatarak geçireceğiz. Diğer normal örgülerimizi geldiği gibi öreceğiz.
Evet, bu sıramızı bu şekilde bitirelim. Ahududularımızı kapattıktan sonra arkaya dönüyoruz. Lastiğimize başlayacağız. Lastiğimize başlarken hem de buradaki sayılarımızı 42'ye düşüreceğiz. Onu da yaparken 4 numaralı şişe geçiyorum lastik kısmında. Şimdi şöyle bakıyorum. Burada ters var, düz var, ters var, düz var. İlk ilmeğimi düz olarak alıyorum. Sonra ters yapıyorum. Düz alıyorum. Şuradaki düz ilmekler aynı gelsin diye burayı da ters yapıyorum. Burada 2 ilmeğim var. Sonra ters ilmeğim var. O 2 ilmeği düz olarak alıyorum. Burada azaltmış oluyorum. Tersimi yapıyorum. Yine 2 ilmeğim var. Bunu düz olarak ikisini birden alıyorum. Ters ilmeğim, düz ilmekleri 2 tane olanları 2 tanesini birden alıyorum. Bir ters, bir düz lastiğimi oluşturuyorum. Tersleri normal örüyorum. İki düzleri birden alıyorum. Bu sırayı da bu şekilde bitirelim arkadaşlar. Normal zaten lastiğe geçeceğiz. Ondan sonra da kol lastiğimizi şöyle sayayım ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. sırada kapatmışım. Bu şekilde lastik örüp 10. sırada kapatalım. Kolumuzu da bitirelim artık. Şimdi arkadaşlar kolumuzu bitirdik. Kollarımızı ben önce dikim işlemine geçiyorum. Sonra ön biyesini yapalım. Biraz hırkaya benzesin diye. Şimdi kolumu şuradaki ipimi iğneye taktım. Hemen kenardaki deliğe iğnemi geçiriyorum. Burada da aynı şekilde burayı biraz sıkıştırıyorum. Sonra hemen şuradaki yaptığım aralardan iğnemi geçireceğim. Şöyle iğnemi alıyorum.
şuradaki ahududuların karşılıklı olmasına dikkat edelim. Şöyle koyayım biraz. Hafifçe çektirerek, fazla da çektirmiyoruz. Şu ortada bir tane ilmek, düz ilmek yapmış gibi iz bırakıyoruz. Evet, bu şekilde kolumuzu bitirelim arkadaşlar dikimini. Kolumuzu diktikten sonra ben kenar büyüsü için ilmeklerimi çıkarmaya başladım. Şu arada da ön kısmında son artırdığımız yerden aşağıya doğru 5,5 santim arayla 4 tane ilmek yeri belirledim arkadaşlar. 4 numara şişimle ilmeklerimi çıkarmaya başladım ve devam ediyorum. Şu orta kısmında da bir işaretçi koydum. Buradan buraya kadar kaç ilmek çıkardıysam diğer tarafa da aynı ilmeği çıkarmanıza dikkat edin. Sayıları aynı olsun. Şöyle 4 numaralı şişle ince yaptığımız için burada sıkı ilmek çıkarıyorum. Bir şöyle büyük yerden, şu iki tane şeyin arasından, bir de şu ortadan, büyük yerden, şu ortadan. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkaralım arkadaşlar. İlmeklerimi çıkardım. Tam ortaya kadar 98, burası da 98, tam 196 ilmeğim oldu. Şimdi normal bir şekilde bir düz bir ters lastik öreceğim. Bu tarafa gelince ilmeklerimi açacağım. Şimdi biraz değişik ilmek açacağım çünkü büyük düğme dikeceğim için ilk ilmeğimi örüyorum, düz aldım, tersimi şöyle buradan alıyorum, düzümü aldım. Normal lastiğimizi bu şekilde örelim arkadaşlar. Sırayı yapalım. Dönüşte ikinci sıramızda ilikleri açma yerinde görüşelim. Lastiğimizin ikinci sırasındayız şimdi. İkinci sırasını bu taraftan örerken ilmeklerimizi oluşturacağım şimdi. Şimdi burada bir ilik açacağım. Şu şekilde kesme gibi ilmeğimi bir tane burada kesiyorum.
ikinci kesiyorum. 2 ilmek, 2 ilmek keseceğim. Dönüşte buraya 2 ilmek atacağım. Normal öreceğim sonra. Şimdi diğer ilmeğimi kesmeye gidiyorum. Evet. Burada 2 ilmek daha örüyorum. Hemen normal kesiyorum. Ters alıyorum. İki ilmek de burada kestim. Diğerlerinde aynı şekilde kesim yaparak 4 tane ilik oluşturacağım. Dönüşte onların üzerlerine 2'şer tane ilmek takacağım. Evet, bu şekilde iliklerimizi oluşturalım arkadaşlar. Lastiğimin 3. sırasındayım. Arka taraftayım. Ön taraftan açtığım ilik yerine geldim. Şimdi burada 2 tane ilmek atacağım arkadaşlar. 1 2. Normal yine lastiğimi geldiği gibi öreceğim. Lastik yerinde, dönüşte de sırada hangisi varsa düzse düz, tersse ters ilmeklerimi aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Evet, ikinci ilmek yerime geldim. Burada da 2 tane ilmeğimi atıyorum. Yine örgüme devam ediyorum. Bu şekilde 4 sıra daha örüp döneceğiz, geleceğiz. Dördüncü düz taraftan biyemizi kapatacağız arkadaşlar. Ön biyemizi yaptıktan sonra ben düğmelerini de diktim ve hırkamız bitmiş oldu. Evet, videomun da sonuna geldim artık. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.